Welcome to the YouTube channel. Today we are Melaka. Abi ahtapot bacağı. Dünyanın en zengin şehirlerinden bir tanesiydi. Batı bu şehri ele geçirmek için birbirleriyle savaşıyordu. Ama maalesef şu anda bir turist şehrine dönmüş durumda. UNESCO tarafından Dünya Miras Şehirleri olarak belirlenmiş. Şöyle göstereyim. Balık ezmesi. Kazıklandım galiba. Daha doğrusu böyle el çabukluğu falan oldu. Turist tuzağı olmuş durumda. Sadece turistlere özel. Dostlar herkese selamlar. Bugün Malezya Malakka'dayım. Buraya gelmemin birkaç tane sebebi var. Birincisi burayı uzun zamandır görmek istiyordum zaten. İkincisi ise Endonezya'dayken ben vize çıkartmadım. 30 gün vize muafiyeti hakkından faydalandım. Ve bu vize muafiyetini uzatamıyorsunuz maalesef. O yüzden bunu burada anlatmam doğru mu bilmiyorum ama küçük bir vize run yapmaya çalışacağım. Ardından tekrardan geri geçeceğim. Çünkü Mentawai kabilesini ziyaret ettiğim zaman ve yolda karşılaştığım insanlar beni Sumatra'daki yerlere teşvik ettiler. Yani Sumatra'da çok güzel yerler var falan dediler. O yüzden ben de tam oraları bitirip ondan sonra başka bir şehre geçmek istiyorum. Şimdilik ise Malezya'ya geldim. Şimdi ben normalde böyle turistik yerlere gelmeyi sevmiyorum. Ama geldiğim zamanda da burayı birazcık anlatmam lazım. Arkadaşlar önümde ta koloni zamanından kalma Portekizlerin yaptığı bir kale bulunuyor. Burası tarihte dünyanın en zengin şehirlerinden bir tanesiydi. Buraya hükmeden dünya ticaretine de hükmediyordu demiş Portekizliler. Ve buraya ilk gelen sömürgeci olan ilk gelen güçler ise Portekizlilerdi. Buraya geldiklerinde şöyle kocaman bir kale inşa etmişler. Ayrıca şu an bu tepede olduğum için buradan da gösterebilirim size hangi gemiyle geldiklerini. Şu ileride bir tane galyon var ve bu galyon zamanında Portekizlerin Malakka'ya geldiği galyonlardan bir tanesi. Orada da bir kopyası var. Orası ayrı bir müze. Şimdi ben bu videoyu tamamen böyle tarihi, belgesel bir şekilde yapmak istemiyorum çünkü çok sıkıcı olacak. Burası tamamen turistik bir yer. Etrafındaki kalabalık seslerinden de anlayabilirsiniz. O yüzden birkaç farklı tarihi yer göstereceğim. Buranın önemini anlatacağım ve ardından buranın sokak yemekleri çok ünlüymüş. Şu aşağıda Jonker Street dedikleri bir sokak var. Akşam saat 6 olduktan sonra oraya bir sürü sokak lezzeti sunuluyormuş, standlar açılıyormuş. O esnada da gelin size buranın hikayesini anlatayım. Arkadaşlar Padang videomda da bahsettiğim gibi burası özellikle Malakka çok önemli bir merkezdi ticari olarak. Çünkü zamanında burada Malakka Sultanlığı vardı ve bütün doğudan gelen bütün ticaret buradan geçiyordu. Buradan Çin'e gitmek isteyen ya da Çin'den batıya doğru gitmek isteyenler herkes buradan geçmek zorundaydı. O yüzden kocaman bir ticaret merkezi haline geldi. Ardından coğrafi keşiflerden sonra ise baharat arayışına çıktılar. Malakka'da buldukları yerlerden bir tanesi oldu. Buraya ilk Portekizler geliyor 16. yüzyılda ve burada 100-150 yıl kadar hakimiyet kuruyorlar. Ardından ise bu sultanlıktaki aile günümüz Endonezya sınırlarında bulunan Medan şehrine doğru kaçıyorlar ve orada başka bir sultanlık kuruyorlar. 150 yıl hüküm sürdükten sonra Hollandalılar geliyor ve bu yeni kurulan sultanlıkla anlaşma yapıyorlar. Portekizleri deviriyorlar. Portekizler gittikten sonra ise Hollandalılar Malakka'yı geri vermiyorlar maalesef ve onlar burada bir 100-150 yıl kadar hüküm sürmeye başlıyorlar. Çünkü zamanın baharat ticareti Avrupa için çok önemliydi. Şu ileride de hala toplar varlığını sürdürüyor. Kullanılamaz hale getirilmiş toplar mı yoksa kopyası mı hiçbir fikrim yok. İşte abi şuradaki değirmenden de anlayacağınız üzere burası Hollandalıların inşa ettiği binalar. Şu gördüğünüz yer ise Stadhuis yazan yer. Burası şehir binasıydı. Hollandalıların kurduğu bir şehir binasıydı. Şimdi ise içerisi müze oldu. İçeriye geldim. 20 ringgit verdim. Yani 230 TL falan yapıyor. Bir ringgit yani Malezya para birimi 11-11,5 TL falan yapıyor. Bu da toplardan bir tanesi. Merriam-Waughall dediği VOC işte açılımı yani Hollandalıların kurduğu Doğu Hindistan şirketi. Portekiz kıyafeti diyor, Portekiz kostümü. Şu kasktan da miğferden de anlayacağımız üzere ya Portekiz ya da İspanyol. Dediğim gibi Portekiz çıktı bu da. Şunlar mesela ilginçmiş. Yani aralarında bir tane de işte Japon samuray kılıcı var. Bunlar da işte o filmlerde gördüğümüz eski tabancalar, ilk yapım tabancalar.
Şimdi eskiden bu bina aslında Hollandalıların şehir binasıydı. Ama burayı komple bir müzeye çevirmişler. Yani işte Portekizlerin işte kullandıkları eşyalar, Hollandalıların kullandığı eşyalar falan burada sergileniyor. Böyle bir karma bir müze yapmışlar. Burada da geleneksel Malaka halkının kıyafetlerini sergilemişler. Örneğin burada da diyor ki işte Portekiz halkının, Portekizlerin evlilik seremonisi diyor. Böyle giyiniyorlarmış. Burası da işte hayvancılık, balıkçılık kısmı oluyor. Şuradan da çıkış yapalım. Şimdi burayı kısa tuttum çünkü ben böyle çok turistik yerleri fazla sevmiyorum. Birinci sebebi, gittiğiniz zaman çok kalabalık oluyor. Yani herkes aynı şeyleri yapıyor. Herkes geziyor, işte fotoğraf çekiyorlar, yürüyemiyorsunuz falan. Ve hani genelde böyle buradaki yapılan, çok turistik olan yerlerde yapılan aktiviteler müze gezmek oluyor, tarihi yerlere gitmek oluyor. Tabii ki de böyle yerleri görmek, gezmek, yani birinci gözden bunlara tanık olmak gayet güzel bir şey. Ama çok eğlenceli bir kısmı yok. Ve hani ben bu formata uyduğumu düşünmüyorum açıkçası. Ayrıca ikinci kısmı ise şu. Şimdi turistik olmayan yerlere gittiğiniz zaman abi, insanlar ilk defa turist gördüğü zaman böyle heyecanlanıyor. Çünkü diyor ki ya bu adam benim şehrime de geliyormuş falan diyor. Şimdi ise müzeden tamamen çıktım. Yani eski kamu binası. Kilise de böyle. Buradan böyle giriş yapıyorsunuz. Şimdi şuradan giriş yaptık. İncil'leri de sergilemişler. Galiba şu anda da böyle bir müzikal gibi bir şey mi olacak, koro mu olacak bilmiyorum ama burası ise Hollandalılar tarafından inşa edilmiş ve hala varlığını sürdürüyor. Şimdi buradan sonra bir dışarıya çıkalım, bakalım etrafta neler var. Şuradaki kiliseden çıktım abi. Şimdi şu yol boyunca, şu sokak boyunca yürüyeceğim. Yani çok fazla turist var etrafta. Bir yerden geçmeye çalışıyorum, birisi fotoğraf çekiyor. Hani onu bekliyorum fotoğrafı bitirmesini. Sonra başka birisi geliyor bir şeyler çekiyor falan. Biraz kaotik. Nem de var, sıcak bir de hava. Örnek 1. Buraya böyle hediyelik eşyacılar falan yapmışlar. Şurada da Çinli teyzeler poz vermeye başlıyor. Oo bak bu güzelmiş mesela. Bu kilise ise ismini Cizvit bir misyonerden almış ve burayı Fransızlar yapmış abi. Yani abi düşünsenize, Portekizler önce burayı sömürge yapıyor. Ardından Hollandalılar geliyor. Sonra ise İngilizler geliyor. Ve burayı da, bu kiliseyi de, şu arkamda gördüğünüz kiliseyi ise Fransızlar yapıyor. O kadar çok fazla kültür var ki. Ve hala bunlar korunuyor. Kültür demişken bu arada Malaka ve Georgetown, Malezya'nın iki şehri 2008 senesinde UNESCO tarafından Dünya Miras Şehirleri olarak belirlenmiş. Yani abi tamamen turist şehrine dönmüş. Zamanında Batı bu şehri ele geçirmek için birbirleriyle savaşıyordu. Ama maalesef şu anda bir turist şehrine dönmüş durumda. Yine de tarihini koruyor. Şuranın girişi, yani bu sokak, şu önümüzdeki sokak Jonker Street oluyor. Burası şehrin merkezi. Akşam saat 6-7 olduğu zaman buraya millet standlar açıyor. Şu an saat daha 3. Daha başka görmem gereken yerler var. Ama akşam olduğu zaman buraya kesin geleceğim. Şimdi şu sokak üzerinde şuradan ilerleyeceğim. Osmanlı'da mesela şöyle bir politika vardı. Osmanlı ilk ele geçirdiği şehirde bir kilise ya da başka cami dışında bir yapıt varsa onu camiye çevirme bir politikası vardı. Batı'da, yani Anadolu taraflarında dini savaşlar vardı zamanında. Ama burada yoktu. Ve o yüzden buradaki dini binaları ve yapıtları hala koruyorlar. Örneğin burada bir tane Hint tapınağı var. İleride de ezandan anlayacağınız üzere bir cami var. Şöyle dışarıdan göstereyim. Çünkü içeriye giremiyorum. İçeriye girememe sebebim ise şu anda şort giyiyorum. Ve hani Endonezya'da da böyleydi, Malezya'da da böyle. Dizlerinizin gözükmemesi gerekiyor. Şimdilik pas geçiyorum burayı. Çin tapınağını da şu ileride görebilirsiniz. Yani şu sokak üzerinde şurada mescit var, arkasında da Hint tapınağı var. Ve bunların hepsi korunmuş. Şimdi buraya zamanında işte Hindistanlılar gelmiş, Çinliler gelmiş, buranın yerlisi Malezyalılar var. Ardından Hollandalılar, Portekizliler, sonra da İngilizler gelmiş. Ve hepsinin yaptığı yapıtlar, mimari konutlar falan hepsi burada bir miras olarak kalmış. O yüzdendir ki UNESCO burayı Dünya Miras Şehri olarak belirlemiş. Şöyle göstereyim.
Tekrardan Jonker sokağına doğru çıkıyor burası da. İngilizler kısmını anlatmayı unuttum. Portekizlerden sonra Hollandalılar geldi. Hollandalılar da aynı şekilde 100-150 yıl kadar buraya hakimiyet sağladıktan sonra İngilizlere buraya anlaşmayla veriyorlar. Yani burası fetihle olmuyor İngilizlere verilmesi. Kağıt üzerinde oluyor. İngilizlerin 100 yıl kadar hakimiyeti sonrasında Malezyalılar bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Ardından ise Malezya kurulmuş oluyor. Malakka'da şehirlerinden bir tanesi oluyor. Burada birkaç kişiden yardım istedim. İşte şuraya nasıl giderim, şunu nasıl yaparım gibi. Adam ben bilmiyorum. Bilmiyorum, hiç umurumda değil. Yani çok böyle, yani çok kapalı konuştular falan. Bana öyle denk gelmiş olabilir. Millet de yavaş yavaş hazırlık yapıyor. Muhtemelen akşama doğru buraya standlar kurulacağı için kepenkleri yavaştan kapatmaya başlıyorlar. Bu gece pazarı dediğimiz, yani Jonker Street'te kurulan bu gece pazarı hafta sonları kuruluyor. Cuma, cumartesi, pazar olarak. Yani buraya gelirsiniz, bu aklınızda bulunsun. Hafta içi falan burayı göremiyorsunuz. İşte sokak lezzetidir, hediyelik eşyadır falan bir sürü şeyler oluyormuş. Ben de hiç bakmadım, görsellerine bile bakmadım. Ama bu videonun devamında görürsünüz zaten. Şimdi ise markete gireceğim, bir iki bir şey alacağım. Bir eve gidip üstümü değiştireceğim. Ardından yemek yemeye çıkacağım. 7-Eleven'a geldim. Size şu fiyatları göstereyim. Gerçi burada fiyatları yazmıyor ama mesela kolanın fiyatı ne kadarmış? 3.10, 3.40, 3.20. Yani 11 ile çarpıyorsunuz. 35 lira, 40 lira gibi bir şey. Şurada paketlenmiş meyveler var. Şurada şöyle Oreo gibi abur cuburları falan gördüm. Onları göstereyim. 3.30 diyor ya mesela. 11 ile çarpıyorsunuz. İşte 34-35 lira falan. Aşağı yukarı öyle bir şey yapıyor. Şuradaki noodle'lara bakalım bir de. 3.5. Şunlar galiba İtal ürünü olduğu için böyle pahalı birazcık. O mesela sandviçlerde başka bir 7-Eleven'da görmüştüm. Onlar da 4-5 ringgit. Yani 40-50 lira, 60 lira gibi bir şey. Arkadaşlar şimdi hostelden çıktım. Bu esnada yemek falan yemedim. O yüzden bayağı açım. Bu sokak lezzetlerinden bayağı tadım yapacağım gibi gözüküyor. Bu esnada bu arada şeyi de söyleyeyim. Burada 3 dişli priz kullanıyorlar. Yani İngiltere'de olduğu gibi. Hani Japonya'da falan da böyle farklı kullanıyorlar. Malezya'ya gelirseniz bu 3 dişli işte adaptörden alın kesinlikle. Çünkü öbür türlü şarj edemiyorsunuz. Prize takamıyorsunuz. Şimdi de Jonker Street'e doğru yürüyorum. Şimdi sabahleyin burası yoldu. Buradan araba falan geçiyordu. Ama komple kapatmışlar. Sadece böyle yemek standları falan var. Şuranın girişine gideceğim. Girişten itibaren çekmeye başlayacağım. Her yeri görelim diye. Şimdi abi sokağın başına geldim. Ama ondan önce bir 7-Eleven'a uğradım. İşte sokaktaki satıcılar muhtemelen kart kabul etmediği için birazcık para çektim. Ama zaten burada böyle işliyormuş. Hep böyle işte Japonya'daki gibi markete giriyorsunuz. Marketteki ATM'den para çekiyorsunuz kendi banka kartınızdan. Şurada şöyle tuk tuk gibi şeyler var. Milleti böyle etrafta dolandırıyorlar. İşte şarkı falan açıyorlar böyle. Bayağı sesli sesli gidiyorlar etrafta. Evet, şimdi sokağın başı burası. Bayağı kalabalık. Şurada böyle hediyelik eşya falan satıyorlar. Karşısında böyle yiyecek şeyler falan var. Thai çayı yapıyorlar. Ya bir sürü şey var, bir sürü seçenek var. Ne varmış burada? Yengeç, tavuk, sosis, tavuk mantı falan filan, patates falan. Ya abi şöyle geziyorum da hani etrafta nasıl desem normal şeyler var. Yani normal şeylerden kastım işte tavuk var, sosis var. Ben böyle Tayland'daki gibi şey bekliyordum. İşte egzotik şeyler bekliyordum. Yani mesela ne bileyim işte akreptir, böcektir falan. Yani kendimi ona hazırlamıştım aslında. Ama galiba öyle seçeneğimiz yok maalesef. Ya milletin yüzü hiç gülmüyor ya. Hani herkes böyle somurtuk gidiyor. Bilmiyorum. Bana mı öyle denk geldi bilmiyorum ama yani hem lokaller mutsuz hem de turistler de mutsuz. Ya turistler de zaten %90'ı Çinli, %5'i işte Japon, Hindistanlı falan. Ben hiç böyle hani başka yabancı görmedim. Böyle tek tük böyle Hollandalı falan gördüm bu arada. Burada ne varmış? Lavaşın arasına noodle falan sarmışlar galiba. Aynen diyor ki soğuk noodle diyor, peynirli diyor ve acılı hindi noodle mu? Çok garip. Neyse bakalım böyle güzel yiyecek bir şey bulacağım artık. Excuse me. Is this like fried? Like is this on shish? Okay, can I have like one small piece? Abi şimdi böyle ateşle tekrardan harmanlıyor. O da galiba acılı bir sos.
Ahtapot bacağı. Abi ahtapot bacağı. Güzel. Beğendim. I like it. Thank you. Abi fena değildi bu arada. Şöyle göstereyim. Yani çiğnemesi birazcık böyle uğraştırıyor. Tadı da bu arada balığa benzemiyor. Bildiğimiz böyle et gibi. Böyle bir yengeç gibi bir tadı var ya. Ama yenir yani şey değil. Vallahi bu pazarda bulabildiğim en egzotik yemek. Oo, çakmak koleksiyonunu koymuş amcamız. Orada takılıyor. Abi şimdi şöyle bir içecek alacağım. Ne diyor? Kış karpuzu. Şuradan şöyle servis ediyor. Şuradan bir şey koyuyor ama Later inside have the food, now can eat one, okay? aha. You just finish Okay. over the cover inside the food. Can Okay. Okay. Selamat jalan. Abi şimdi bakalım bir tadına nasılmış. Kuru üzüm gibi tadı var. Güzel ya, bunu da beğendim. Kuru üzümlü içecek. Yok bu arada kuru üzüm demişken yanlış söyledim. Hurma gibi tadı var. Bayağı bildiğimiz hurma gibi tadı var. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu ahtapot bacağından sonra doymadım. Başka böyle egzotik bir şey bakacağım. Can I have a small? Small. Half ice. Okay. Böyle bir içecek. Terima kasih. Güzel ya, çok güzel. Bol şekerli. Hindistan cevizi yerine bu daha güzel. Abi şimdi şöyle bir şey buldum. Otak otakmış. 5 tane alıyorum. 8 ringgit veriyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama balıkmış içindeki. Ve şunu fark ettim. Izgaralarda ateş yok. Yani böyle elektrikli. Thank you. Thank you. Burada da ahtapot şatlar var böyle cupcake gibi. Ama biz ahtapottan şansımızı kullandık. 现点现炸台湾大鸡扒、台湾盐酥鸡，韩式热狗芝士棒、榴莲泡芙，做现代好吃不开。 Yeah. 炒酸奶15种 How much did you give me in total? 好吃 How much did you give me in total? 新鲜好吃有 I give you 20. 选择。现点现炸台湾大。 Ya şimdi abi kazıklandım galiba. Daha doğrusu böyle el çabukluğu falan oldu. İngilizcem falan yok diye böyle saçma sapan bir şeyler dedi. Çünkü ben ona 20 ringgit verdim. Yanlış hatırlamıyorsam bana 2-3 ringgit falan mı ne verdi? Biraz kafam karıştı orada. Geri gittim adama sordum, dedim ki bak video kaydını gösterdim. Ve hani bana 2-3 ringgit mi ne geri verdi. Adam bana dedi ki sen bana 10 ringgit vermedin mi dedi. Benim cebimde 10 ringgit yoktu ki yani hani nasıl verebilirim. Sonra şunu fark ettim. 10 ringgit kırmızı, 20 ringgit ise sarımtırak turuncu bir rengi var. Şimdi adam yanlış mı gördü yoksa bilerek mi yaptı bilmiyorum ama kimsenin günahını almayalım. Yine de adam sonradan geri parayı verdi. Yani 10 ringgit geri verdi. Ama iyi fark ettim gerçekten. Çünkü böyle 2-3 ringgit verdiği zaman böyle şey oldum. Yani devamı gelmeyecek mi oldum. Neyse bakayım şunun tadı nasılmış. Abi burası bayağı bildiğimiz turist tuzağı olmuş durumda. Sadece turistlere özel. Bunları böyle park etmişler. Ama gece aydınlatması gayet güzel ya. Şu binanın aydınlatması falan başarılı. Hey. Jonker Street'ten çıktım. Şöyle kanalın yanına geldim. Şunun bir tadına bakacağım nasılmış. Bu bildiğimiz balığı böyle İşte yoğuruyorlar, kıyma haline getiriyorlar. Sonra balık ezmesi, balık macunu gibi bir şey. Şöyle göstereyim. Balık ezmesi. Oo, bayağı güzel. Güzelmiş gayet. Biraz da böyle baharat katmışlar, acılı falan. Güzel, gayet başarılı. Şimdi o sokaktan uzaklaştım. Geldim buralara kadar. Yemeğimi de yedim. Şimdi bunun üzerine bir güzel bir tatlı patlatalım ya. O kadar yemek yedik. Bayağı da ileriye kadar gidiyormuş burası. Şu olay çok iyi abi. Sigara içme alanı. Dışarıda kimse elinde sigarayla dolaşmıyor mesela. Bunun aynısını Japonya'da da gördüm. Singapur'da da gördüm.
Bu alanların dışında içerseniz size ceza yazılıyor. Ve ağır bir ceza yazılıyor gerçekten de. Şöyle dondurma aldım. Yani yoğurdu böyle dondurma gibi dondurmuşlar. Şimdi bir şunu yiyeyim. Ondan sonra başka bir yere geçeceğim. Burası da galiba büyük bir rezidans. Çöp de çok fazla bulamadım yerde. Hani tek tük onlar da olsun. Ve hani mimarisini çok güzel yapmışlar buranın. Şimdi arkadaşlar Palank'ta tanıştığım Hollandalı bir arkadaşım vardı. O da buraya gelmiş ve dedi ki işte bir vintage market var, ben oraya gidiyorum, sen de gelsene. Şimdi onun yanına gidiyorum. Bakalım neler bulacağız vintage markette. Yollar da bayağı düzenli ve geniş. Yani muhtemelen bu koloni döneminden kalma altyapının üzerine kurmuşlar şehri. Abi şimdi böyle bir yere geldik. Burası böyle küçük vintage shop yapmışlar. Büyük bir şey bekliyordum ama o kadar da değilmiş yani. Burası hem kafe hem de akşamları böyle vintage shop oluyormuş. Ve şurada çok ilginç bir şey göstereceğim size. Burada da millet kaykay kayıyor. Hey! Good. No, it was good. It was good. It was good. Where you come from? Turkey. What's famous from Turkey? What? What is famous from Turkey? Istanbul. Bye. See you, man. Say something, yeah, please. Something. And here, Afad and then me. Asher on the house. Kafenin yeri de burası. Böyle akşamları millet dışarıda oturuyor. So yeah. This is your fourth time in Malacca. My fourth time in Malacca. Okay, what do you like about Malacca so far? Ooh, I think just the heritage side of it. Okay. Like it's been a Dutch colony Yeah. or occupied by the Dutch at some point. Yeah. So you see a lot of Dutch architecture, which is really nice. Sounds like I don't know, very colorful. If you walk across this side of the river, on the other side there's all the colorful houses, which is really nice. The weekend market, which you have seen. The weekend market. Junker Street, right? Junker Street, that's it. Yeah, it was cool. You liked it? Did you get something? I didn't buy something, but I got some food and stuff. Okay. I tried out the street food. Nice, very nice. Good. And the mango smoothie. Oh yeah, your mango smoothie. My mango Yeah. smoothie. What do you recommend to people who would like to come to Malacca? What I would recommend to them. Yeah. Come during the weekends. During the weekend everything is going on. Okay. And Yeah. what about its people? Very friendly. Yeah. Here? Hey. Welcome to the YouTube channel. Today we are at Malacca, hanging around at Tuju with some bunch of friends. Everywhere we can hanging at Malacca. Malacca is so peaceful. Being drunk. Being drunk is the best thing in life, you know. Because when you're drunk, it's an AI. It's an intelligent drunk. I don't know what to say. When it's like nighttime, is it Sometimes. all like that? Sometimes there's a people that I'd say always. lepak at there and then drinking beer. Play guitar and stuff. Yeah. There are some people playing guitar. Okay. What? What happened? Nothing, just the background. But he's like so straight like that. And then he's giggling. Giggling. Alright. Perfect. Yeah. Thank you. You got a YouTube channel? Yeah. What is your name?